Doğu Alman ilaç şirketi Genopharm tarafından oral turinabol markası altında ve aslında birçok kişi tarafından daha iyi bilinen adı ile etken madde klorodehidrometiltestosteron eski Doğu Almanya'da uzun süredir sporcular için tercih edilen anabolik ilaçtı. Introdan sonra klorodehidrometiltestosteron ve videonun ikinci kısmında sizlerin bana yönelttiği soruların cevapları ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Selam arkadaşlar, hepinize Viyana'dan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Yine bir haftanın ardından yeni bir video ile karşınızdayım. Videoma hemen başlamak istiyorum ama söylemek istediğim şey videoma geçmeden önce hemen şimdi unutmadan abone ol tuşuna basmanız ve bildirimleri açmanız. Onun dışında eğer ücretsiz steroid kürleri, peptit kürleri, beslenme programları, antrenman planlaması ve aslında bilmeyip sürekli birilerinden yardım istediğiniz birçok konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden beni takip edip sürekli hikaye paylaşımlarıma bakın diyorum. Emin olun pişman olmazsınız. Hadi videomuza geçelim. 60'lı yılların başından 1995'e kadar Genopharm tarafından üretilen oral turinabol eczanelerde reçete ile satıldı. Günümüzde bu aktif bileşen artık resmi olarak üretilmemektedir. Yine de bu video serime mutlaka eklenmesi gereken bir ilaç olarak düşünüyorum. Öte yandan bir gün bir underground üreticinin ya da üreticilerin bu aktif bileşenin üretimini üstlenmesi ihtimali de olabilir. Aslında ABD ve Çin'de prohormon yani steroid üreticilerinin ürettiği 5 mg ve 10 mg'lık tabletlerin özellikle ABD kara borsasında görülmesi nedeniyle klorodehidrometiltestosteronun tekrar üretilmeye başladığına dair sürekli söylentiler var. Klorodehidrometiltestosteron esas olarak anaboliktir ve sadece orta derecede androjeniktir. Örnek olarak metandianon ile karşılaştırıldığında klorodehidrometiltestosteron yaklaşık olarak 8 kat daha zayıf bir androjenik etkiye ve yalnızca yarısı kadar güçlü bir anabolik etkiye sahip. Klorodehidrometiltestosteronun vücudun dış görünümü üzerindeki etkisi stanozolol ve metandianon arasında bir yerdedir. Her ne kadar bu ilaç çok güçlü olarak gözükmese de yine de kas kütlesinde ve kuvvette iyi bir kazancı kullanıcılarına sunar. Ama tabii yine de bu kazançlar büyük ölçüde uygulanan doza bağlıdır. Günlük 10 ile 20 mg kullanan bir vücut geliştirici bu ilacın etkisini fazla göremezken günlük 40 ile 60 mg kullanan ve sıkı antrenman yapan bir vücut geliştirmeci hem kas kütlesindeki artışın hem de kuvvetteki artışın farkına varıp bu iki özelliğin artmasının tadını çıkartacaktır. Her ne kadar bu ilacın östrojene dönüşme ihtimalinin çok az olduğu bilinse de birçok kullanıcı tabii ki bu vücut tipine ve beslenme alışkanlıklarına da bağlı olarak vücutta su tutma ve yağ tuttuğunu belirtmişlerdir. Tabii ki bir de unutulmaması gereken bir gerçek var ise o da ilacın dozajlarının direkt yan etkileriyle bağlantılı olması. Herkesin bildiği ya da tahmin edeceği gibi anabolik androjenik steroidlerde başarı uygulanan miktara bağlıdır. Bu aynı zamanda klorodehidrometiltestosteron için de geçerlidir. Uygulanan doz ne kadar büyükse beklenen kan konsantrasyonu o kadar yüksek olur. 10 mg alımı kan konsantrasyonunu yaklaşık 1,5 kat arttırır, 40 mg ise konsantrasyonu 4,5 kat arttırır. Bununla birlikte 100 mg'ın daha da iyi sonuçlara yol açacağını varsayan sporcular böyle bir doz aralığında özellikle karaciğere binen yükü artıracakları için bu gibi kişilerin bu ilaçların yaratacağı yan etkilerini bilmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır. Bu ilacın piyasada olduğu süre boyunca çok kullanılmasının aslında en büyük sebebi vücut geliştiricilerin olası bir doping kontrolü sırasında çoğunlukla negatif çıkmalarıydı. Birçok vücut geliştiricinin kurtarıcısı bu etken madde sporcunun olası testten sadece 5 ile 7 gün önce bu ilacı bırakması halinde bile testlerden negatif bir sonuç çıkmasına olanak sağlamasıydı. Tek bir aktif bileşen olarak kullanıldığında 50 mg günlük dozlar bile testten 5 gün öncesine kadar güvenli kabul edildi. Klorodehidrometiltestosteronun durdurulduğunda bir başka olumlu yönü vücudun kendi testosteron üretimini metandianon kadar bozmamasıydı. Yapılan incelemelerde bu ilacı tek bir ilaç olarak kullanan kişilerin diğer steroidlerle oranla kendi hormon düzeyleri üzerinde neredeyse hiç yok denecek kadar az olan etkisini de birçok laboratuvar belirtmiştir. Klorodehidrometiltestosteron düşük dozlarda neredeyse hiç oromatozu olmadığından östrojenle ilgili sorunlar yani artmış su ve yağ birikimi söz konusu değildi diyebiliriz. Günlük 20 ile 40 mg aralığında makul sayılabilecek dozlarda zaman zaman yüksek karaciğer değerleri bildirilmiştir. Kadınlar bunu kullanırken sıklıkla virilizasyon semptomlarından muzdaripti. Dozaj ve alım bu ilaç için
Vücut geliştirme camiasında sporcular günde 20 ile 40 mg kullanılır ve toplam günlük doz 3 ayrı doza bölünür. Kadınlar çoğunlukla 5 ila 20 mg gün aralığında daha düşük bir doz kullanır. Vücut geliştiriciler hem fiziksel güç hem de kas kütlesi açısından 40 ile 60 mg gün dozlarında tek bir aktif bileşen olarak klorodehidrometil testosteron ile iyi kazançlar elde etmeyi başardılar. Bazı sporcular günlük 100 mg'a kadar almış olsalar da karaciğer üzerindeki olası tahribatı nedeniyle aşırı derecede yüksek alımları pek desteklemiyorum ben. Bu ilaç için PCT evresine bakacak olursak bu aktif bileşen vücudun kendi hormon üretimini sadece biraz kısıtladığından kür sonrası karmaşık tedaviler gereksizdir. Günümüzde klomifen veya tamoksifen sitrat ve antikatabolik ve hücre hacmini artıran ilaçlarla PST evresini yapmak yeterli olacaktır. Maliyetler ve bulunabilirlik açısından bu ilaca baktığımızda oral turinabol 1995 yılında Alman eczanelerinden artık kaldırıldı ve bu etken maddeyi içeren tek ilaç olduğundan kara borsadaki bulunabilirliği sıfırdır. Şu anda sunulan tüm oral turinabol ilaçlardan kaçınılmalıdır. ABD'de ortaya çıkan Çin menşeli 5 mg ve 10 mg klorodehidrometil testosteron tabletlerinin meşru kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Orijinaline çok benzeyen oral turinabol 5 mg baskılı ilaçlar piyasada olabilir ki özellikle dediğim gibi Amerika ve Çin'de üretilen bu etken maddenin bu isim altındaki tüm ilaçlarından kaçınılmalıdır. Evet arkadaşlar, ben videomun ilk bölümünün sonuna geldim. Sizi hiç bekletmeden hemen ikinci bölüme, aslında sizin belki de en çok sevdiği soru cevap bölümüne geçelim diyorum. Yine hafta içi bana Instagram üzerinden ulaşan ve sorularını soran bütün kardeşlerime tabii ki ilk önce teşekkür ediyorum. Onlar videolarımı izleyip bilgilenme konusunda da bana yazdıkları için. Buradan çok sevgili saygıdeğer hocam Profesör Doktor Bahtiyar Özçaldıran'ın bir sloganını paylaşmak istiyorum. Eğitim herkese her seviyede şart. Sizler kafanıza takılan soruları bana yönelttiğinizde ben memnun oluyor ve bir an önce cevaplamak için sabırsızlanıyorum. Eğer kafanıza takılan sorular var ise şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edip oradan sorularınızı bana yöneltebilirsiniz. Hadi ikinci kısma başlayalım. Soru: neden bazı ilaçlar enjekte edildiğinde diğerlerinden daha fazla acı veriyor diye sormuş bir arkadaşım. Cevap: bu tamamen kullandığınız ilaçların içindeki etken madde, yağlar ve benzil alkol ile ilgilidir arkadaşlar. Ünlü Underground şirketi Çinli International Pharma tarafından yapılan steroidlerin yanma sorunu birçok kişi tarafından bilinir. Bunun nedeni yüksek benzil alkol içeriğidir. Yağı ve aktif bileşenini steril hale getirmek için benzil alkol eklenir ilaçlara. Bu içerebileceği tüm mikropları ve bakterileri ortadan kaldırır ve çözelti sorunsuz bir şekilde enjekte edilebilir. Benzil alkol içeriği yüksek enjeksiyonlarla ilgili tek soru, üretimin bu kadar yüksek bir konsantrasyon gerektirecek kadar kirli olup olmamalıdır. Yüksek miktardaki benzil alkol kullanılan preparatlarda vücudunuzda iğnenin girdiği yer tahriş olur ve hatta oradaki hücreler ölebilir. Aynı zamanda aşırı miktarda benzil alkol alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Aşırı durumlarda öksürük nöbetleri ve nefes darlığı meydana gelebilir. Bir başka soru: iğne yapmayı bilmiyorum ve iğne yaparken başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Özellikle duyduğum şırıngada olan hava kabarcığı ile enjekte edersem ölür müyüm? Evet, bu kardeşimizin sorusunu hemen cevaplar. Arkadaşlar, ben kimseye bu gibi ilaçları önermediğim gibi kimseye de akıl verme niyetinde değilim. Özellikle konu insan sağlığı, insan hayatı ve aslında bilim ve tıp olunca. Ama bir şey söylemekte yarar var. Bu sorulan sorunun cevabı hayırdır. Bu çok kişi tarafından yanlış bilinen yaygın bir yanılgıdır. Bu tür ölümcül sonuçlara neden olmak için 2 ile 3 mg hava intravenöz olarak uygulanmalıdır arkadaşlar. Başka bir soru: Ganabol veya Boldabal H gibi veteriner steroidlerinin kullanımı tehlikeli midir? Arkadaşlar, kural olarak veteriner steroidleri insan tıbbi preparatları ile aynı ihtiba ve tedbirler ve saflık gereksinimleriyle yapılmaz. Böyle bir klinik tablo ya da durum enjeksiyon sıvısının bakterilerle kontaminasyonu ile haklı çıkar. Veterinerlik ve insan versiyonunda aynı ürünün sunuluyorsa, ki bu Boldonan için çok geçerli bir durum olacak, her zaman ikinci varyant tercih edilmelidir. Başka bir soru: steroid kürlerimin arasında küçük bir doz primobolan kullanıyorum. Bunun mantıklı olmadığını duydum. Bu sizce nasıl bir durum? Arkadaşlar, bundan önce yaptığım bir videoda sizlere dünya üzerinde steroidler hakkında olan en ünlü terimleri açıkladım ki o terimlerin içinde köprüleme de vardı. Tarif edilen prosedür bir steroid küründen diğerine köprü olarak anlaşılacak olan köprüleme olarak bilinen şeydir. Buradaki amaç, eğer sporcu tam da bir steroid kürü arasında ise iki kürü arasında daha az kas kütlesi ve güç kaybını önlemek, kendi hormon üretimini neredeyse hiç engellemeyen hafif bir steroid kullanılır. Bu uygulama çoğunlukla olası bir kas ve güç kaybından korkan
ve her zaman en iyi durumda gözükmesi gereken, örneğin modeller veya sadece bilgilendirilmeyen sporcular tarafından kullanılır. Köprüleme bir steroid kürünü sonlandırmanın asıl amacını unutmazsak aslında anlamsızdır. Çünkü asıl amaç iki kür arasında uzun vadeli veya kalıcı bir şekilde olabilecek doğal hormonun baskılanmasından kaçınmak için kendi doğal üretiminizi olabildiğince hızlı bir şekilde yeniden başlatmaya çalışmaktır. Daha sonradan taze ve tekrar alıma hazır olmaları için steroid reseptörlerine bir nefes vermektir. Her ne kadar bazı steroidler kendi doğal hormon üretimimiz üzerinde çok az etkisi olsa da yine de reseptörlerin sürekli çalışmasına ve onların kendilerini yenilemesine izin vermez. O yüzden köprülemeyi ben pek fazla önermiyorum. Köprüleme yerine yapılacak düzgün bir PCT evresiyle hem reseptörlerinizin kendini yenilemelerine hem izin verirsiniz, hem doğal hormon dengenizi kaybetmezsiniz, hem de düzgün bir planlama ile kürler sırasında kazandığınız kazanımlarınızı bir sonraki kürünüze kadar korur ve hiçbir kayıp yaşamadan diğer kürünüze başlarsınız. Evet arkadaşlar, ben bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım bu videodaki etken maddeyi öğrenmiş ve sorduğunuz sorularınıza yanıt bulmuşsunuzdur. Her zaman söylediğim gibi sadece gerçek, dolu ve hiçbir yerde duymadığınız ya da duymayacağınız bilgilere sadece bu kanalda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı kaçırmamak ve gerçekten bilgi sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için yine de söyleyeyim. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açın ki hiçbir videomu kaçırmadan herkesten önce siz izleyin. Sorularınızı bana şu anda çıkan Instagram adresimden iletebilirsiniz. Ben de sorularınızı bu şekilde videolarımda cevaplarım arkadaşlar. Hepinize önce sağlık, sonra günümüzün vazgeçilmezi bol kazanç ve en sonunda da bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Tek bileşenli proteinler mi yoksa Çok önemli hareket ediyor.